Abdülhamit'in petrolünü aldığımız zaman İngilizler gibi insafsız davranmayalım. Sizi bu denli etkileyen nedir? Bizzat Abdülhamit'in karakteri. Abdülhamit petrolünü milleti adına korumak için çok çalıştı. Ama talihsiz. Neden? Çünkü yalnız etrafındaki satılık insanlar olmasa şimdi biz de oyuna gelmiştik. Neydi şu paşanın adı? Mahmut Paşa. Hünkârın kız kardeşiyle evli. Yazık. Üstelik akrabası. Sultan bunu hak etmiyor. Etrafındakilere rağmen devleti ayakta tutabilmek için savaşıyor. Yazık. Çok yazık. Gir. Beni çağırmışsınız paşam. Yanına bir asker al. Saray kapısında nöbete iştirak edeceksiniz. Mahmut Paşa gelir gelmez de tutuklayacaksınız onu. Lakin nasıl olur? Benim Mahmut Paşa'yı tutuklamak gibi bir yetkim yok ki. Şu andan itibaren var. Yetkiyi sana ben veriyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Geldiğinde bana da haber verin. Abla. Abla. Abla ne yapıyorsun sen? Bırak o broşu, biri görecek. Gidelim hemen. Abla ne yaptın sen? Yapma, kendine gel. Biri görecek. Abla. Mahvoldum. Koridordan geçerken ses duydum. Bir şey mi oldu? Düşmüş. Yani kırılmış. Tahsin Paşam, hünkârımız ne vakit teşrif edecekler? Hünkârımız divan için hazır da divanımız hünkâr için hazır değil. Eksik olan nedir? Hüseyin ve Mahmut Paşalar. Divana geç kalmak için ne sebepleri olabilir ki? Teşrif ettiklerinde öğreneceğiz. Tutuklusunuz. Evladım ben paşayım. İndir o silahı Allah sen. İşine gücüne bak hadi. Ellerinizi kaldırın. Üstünüzü arayacağım. İyi gel ara hadi gel ara.
Kalk bakalım. Kalk. Ver o silahı. Evladım, bu densiz aklı sana kim verdi? Sizi tutuklamak için emir aldım. Kimden emir aldın evladım? Benden emir aldı. Hüseyin Paşam, neden böyle densiz bir emir verdiniz? Nereden icap etti? Sizi hünkârımızın huzuruna çıkartacağım. Tutuklusunuz. Ne münasebet. Neden tutukluymuşum? Siz iflah olmaz bir hainsiniz paşa. Almanlara rüşvet karşılığı devlet sırlarını sattığınızı biliyorum. Kurtulduğunuz o ipi tekrar boynunuza takacağım. Öyle mi diyorsunuz Hüseyin Paşam? Pekala. Madem bir hain yakaladınız, al evladım. Buyurun silah. O halde benim gibi bir haini hünkârımızın huzuruna çıkarınız. İşte bu manzarayı bir daha görmemek için hayatımı feda edebilirim. Bence kurtuldukları için mutlular. Yalancı bir bahar içindeler. Çetin bir kış onları bekliyor. Bence hayatlarından gayet memnunlar Erzin. Hadi Abdülhamid'in merhametli askerlerine biz de yardım edelim Erzin. Kardeşlerime söyle, katılmak isteyenler evimde yemeğe davetliler. Kolay gelsin. Buyurun, için kardeşim. Buyurun. Bay Herzl, Evet, sizin için geldim. Sizi yakında devletinize kavuşturacağım. canımızdan emin olduğumuz yer bize yeter Bay Herzl. Bizim canımız sadece kendi devletimizi kurduğumuz zaman emniyette olacak. Abdülhamit'in de diğer hükümdarlardan bir farkı yok. O da bizim ölmemizi isteyen bir sahil. Bay Herzl, eğer Sultan Abdülhamit bizi kabul etmeseydi bizi denize atacaklardı. Biz buraya onun merhametine inanarak geldik. Burada canımız da malımız da emniyette olacak. Kafirlerin elinden için suyumuzu Erzin. Kardeşlerimiz senin evinde misafir olmak isterler. Buyursunlar. Tahsin Paşam, daha çok bekleyecek miyiz? Bilmiyorum Osman Paşam. Paşalar bu hal ne? Tahsin Paşam. Bu Hüseyin Paşa. Gene deli saçması bir takım işler çeviriyor. Deli saçmasıymış. Mahmut Paşa'mız duramadı. Nefsine yine yenik düştü ve devletimize ihanet etti. Şahidim buradadır. Evi aransın. Almanlardan sırlarımızı satmak karşılığı yüklü miktarda rüşvet almıştır. Kimdir benim divanımda bağıran? Hünkârım bağışlayın. Lakin Almanlar Mahmut Paşa sayesinde petrolün sahibi oldular. Sırlarımızı Almanlara satmıştır bu alçak. Ve siz de benim adıma hüküm vererek Mahmut Paşa'yı hain ilan ettiniz. İhaneti delillidir. Şahitlerimiz var. Evinde arama yapılırsa paralar da bulunacaktır. Bilip bilmeden konuşursunuz. Kendinizi rezil edersiniz. Ben demiştim. Bizim her şeyden haberimiz var. Mahmut Paşa ihanet etmedi. Birlikte bir tertip düzenledik. Almanlar şüphelenmişlerdi. Anlaşmayı imzalamaya yanaşmıyorlardı. Mahmut Paşa
onlara ihtiyacı olmayan bilgiler verdi. Yani hünkârımız sayesinde cambaza bak cambaza dedik. Wilhelm bizi kandırdığını, petrolümüzü aldığını sanıyor. Petrol bizimdir. Bir anlaşmanın imzalandığı doğrudur. Lakin bu anlaşmada kazanan biziz. Peki Hüseyin Paşam, siz benim evimi niçin gözetlediğinizi nasıl izah edeceksiniz? Allah'ım ne olmuş buna? Kim yapar böyle bir şey? Mütemadiyen beni suçlarken unuttuğunuz bir şey var. Sizin evlatlarınız benim düşmanım değil, yeğenlerim. Biz aynı kanı taşıyoruz. Onların kötülüğünü isteyebileceğimi nasıl düşünürsünüz? Bakın Abdülkadir'e, Firuze ile alakalı ben de endişelerimi dile getirdim. Hatice ise ne kadar dil döküp yalvardığımı Allah biliyor. Sözlerinizin pek hükmü olmamış anlaşılan. Hala! Hayırdır kızım? Nedir bu telaşın? Şalımı unutmuşum. Onu almak için geldim. Biz de tam gidiyorduk. Hadi abla. Bekleyin lütfen. Hatice Sultan'la biraz konuşmak istiyorum. Buyurun. Hatice Sultan, hanımlar izdivaçlarının ilk zamanlarında evlerinin her şeyiyle tek tek ilgilenmek isterler. Ekseriyetle evlerinde vakit geçirmek isterler. Lakin siz dışarı çıkmaya ve buraya gelmeye çok heveslisiniz. Köşkünüzde bir eksik mi var? İstediğin bir şey varsa söylemen yeter Hatice'm. Ne gerekiyorsa yaparız biz. Yok. Yok bir isteğim yok. Zaten ablam da köşke dönelim diyordu. Hadi abla gidelim biz. Sultanım. Broşumun haline bakın. Ne olmuş buna böyle? Biri üstüne çıkıp çiğnemiş sanki. İncileri her yere saçılmıştı. Kim neden böyle bir şey yapsın kızım? Ben biliyorum kimin yaptı. Odama girip sinsice broşumu kıran kişi. Firuze. Naimeciğim, böyle bir şeyden nasıl emin olabilirsin kızım? O bunları seviyor. Bunları seviyor anladın mı? Halamın evinde. Onun elbisesini parçaladım. Ziynet eşyalarını yere attım diye benden intikam alıyor aklınca. Kalfa! Firuze'ye haber verin, derhal gelsin. Emredersiniz sultanım. İngiliz sefiri geldi. Huzurunuza çıkmak ister. Gelsin.
Majesteleri, kabul ettiğiniz için müteşekkirim. Dinliyorum. Neden geldiniz? Kraliçemizden size haber getirdim. Anlat. Kurmak istediğiniz donanma için İngiliz şirketleriyle anlaşma yapmışsınız. Kraliçe şirketlerinin Almanlarla iş yapmasını yasakladı. Artık sizin üretilecek motorları nerede kullanacağınızı biliyor. Kraliçe beni hala sarayında gezen bir çocuk zannediyor. Ona söyleyin, muhatap olduğu kişi Alman İmparatoru Wilhelm'dir. Majesteleri, beni mazur görün. Kraliçe size bir teklifte bulunuyor. Teklifi nedir? Donanma için bizimle çalışmak istiyorsanız, Abdülhamit'ten aldığınız demiryolu ve petrol imtiyazını kraliçemizin istediği bir şirketle paylaşmalısınız. Aksi takdirde İngilizlerle yaptığınız anlaşmalar iptal edilecek. Kraliçe bilmelidir ki sarayında başını okşayıp sevdiği torunu Wilhelm Alman halkının menfaatleri için hareket edecektir. Yaptığım yanlıştır. Ben hünkârımızın bu kadar hassas olduğu bir meselede bir ihanet olabileceğini sezince... Siz de askerlerinize benim namusum olan hanemi gözleme vazifesi verdiniz. Hünkârım, Hüseyin Paşa'nın yaptığı elbette ki hadsizliktir. Lakin bunu bir sadakat duygusu içerisinde yaptığından eminim. Bu sebepten Hüseyin Paşa'yı affediyorum. Ayrıca paşalar, bir araba dolusu parada tarafımdan saray hazinesine teslim edilmiştir. Tahsin Paşam, o para Alman vakıflarına hibe edilsin. Emredersiniz hünkârım. Ayrıca burada paşalarımızın önünde ilan etmeliyim ki Almanlarla antlaşma yapılmıştır. Karşılığında ise bir tek damla petrol verilmemiştir. Lakin neticede anlaşmada Almanlara demiryolunu bitirdikleri takdirde petrol imtiyazını verdik. Hayır. Hünkârım, anlaşmada açık hüküm var. Şart koyduk paşa. Zaman şartı. Eğer bizim dediğimiz vakitte bitirebilirlerse. Ki Almanlar bu süre zarfında kesinlikle bitiremeyeceklerdir. Yani bizler hem demiryolu sahibi olduk, hem de karşılığında petrol vermemiş olduk. Yani bu büyük bir başarı paşalar. Mahmut Paşa doğru söyler. Devlete hizmete uzak geçen her an ziyandır. Devlet rüyası görmediğimiz her uyku haramdır. Devletin istikbali dışında ettiğimiz her kelam yalandır paşalar. Biz bunun için yaşarız. Hakkı yükseltmek, hakikate vurulan zincirleri kırmak ve İslam'ı hakim kılmak için. Bunun için de güçlü millet, güçlü ordudan başka yol yoktur. Pierre Loti ne der bilir misiniz paşalar? Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir zekası da vardır. İşte Türk bu zekasıyla zafer kazanır. Medeniyetler kurar. İnsanlığa en şerefli hizmeti verir. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olmazdı. Size daha evvel söylemiştim. En son silahlarla hazır, her an düşmanı kollayan, kalpleri ilahi sevgiyle titreyen bir ordu, suhte merhamet ordusu, harp meydanında korku veren bir ölüm ordusu. Allah söylediklerimizi yapmaya muktedir kılsın bizi. Amin.
İşe ilk olarak 1. orduyla başlayacağız. Payitaht ordusu. Sonra sırasıyla 2. ordu Edirne gelecek. Ardından 3. ordu Selanik ordusu. Hünkârım, nasıl yapacağız? Bunlar kurulu nizamları olan ordulardır. Nasıl bir yenilik getireceğiz? Talimlerini arttıracağız paşa. Subaylar sık sık tatbikat yapacaklar. Harp taktiklerini geliştirecekler. Bir yandan da silahların iyileştirmesi işi olacak. Askerlerin hepsiyle tek tek alakadar olunacak. Wilhelm'in bir teklifi oldu. Nedir hünkârım? Wilhelm bir donanma kurmak ister. Denizlerde İngilizler karşısında bir güç olacak. Biz de karada İngilizlerin korktuğu bir kuvvet haline gelmeliyiz. Hünkârım, ben vazifeye talibim. Payitaht ordusunun işlerini yürütebilirim. Askeri tecrübemi paylaşmak isterim. Lakin müsaadenizle hünkârım, bu iş sadece askeri tecrübeyle olabilecek bir şey değil. Orduların da bir nevi şirketler gibi idare edilmeye ihtiyaçları var. Anlaşılan vazifeye siz de talipsiniz Mahmut Paşa. Hünkârım, vazifeye talip olunmaz. Vazife verilir. Eğer lütfederseniz doğrudur. Vazifeye ben de talibim. Peki. Hünkârım, bir orduyu nizama sokmak için askeri tecrübe şarttır. Hüseyin Paşa'm, madem Mahmut Paşa'yı bu kadar yakından takip edersiniz, evinin önüne adam dikersiniz, o halde birlikte çalışınız. Gözleriniz birbirinizin üzerinde olsun. Biz müsaadenizi istesek daha fazla geç kalmayalım. Hadi abla. Bekleyin. Şu mesele çözülene kadar kalmanız münasip olur. Hadsiz. Nasıl yapar böyle bir şey? Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Naime kızım. Nasıl kırarsın benim broşumu? Broşunuz için üzgünüm. Lakin bunu yapan ben değilim. Yalancı. Elbiseni yırttım diye aklınca benden intikam alıyorsun değil mi? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Şehzade Abdülkadir'in müstakbel eşiyim. Ve broşunuzu ben kırmadım. Abi! Şadiye, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Firuze ablama bağırıyorlar. Ne olur onu saraydan gene atmasınlar. Yardım et ona. Sen kendini ne çabuk sultan ilan ettin. Ben olsam o kadar acele etmezdim. Abdülkadir bu yaptığını öğrendiğinde senin yanında duracak mı sanıyorsun? Şehzadem sözüme itimat edecektir. Sen kırmadıysan kim kırdı öyleyse? Bilmiyorum. Senden başka bunu yapacak birisi yok bu sarayda. Sana bunu ödeteceğim. O çıktığın çukura geri döneceksin. Belki de o kırmamıştır. Bana Firuze'yi mi savunuyorsun Fehmi? Sana inanamıyorum. Sen onun ne düzenbaz birisi olduğunu bilmiyor musun? Naime, kızım sakin ol biraz. Sen sinsi bir yılan gibi girdin bu saraya. Artık o yılanın başını ezme vakti geldi. Bana hiçbir şey yapamazsınız.
Şehzadem buna izin vermez. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Hadsiz! Naime ne yapıyorsun? Firuze benim eşim olacak. Onu nasıl el kaldırırsın? Asıl sen böyle birini eşim diye nasıl getirirsin karşımıza? Bak! Bak broşumun haline bak! Yemin ederim ben yapmadım. Duydun işte. Yapmadım diyor. Firuze'ye bağırmaktansa asıl suçlu kim onu araştırmanız lazımdı. Senin aşktan gözün kör olmuş. Hakikati bile göremiyorsun. Bunu yapabilecek ondan başka kimse yok bu sarayda. Yanılıyorsunuz. Biri var. Şimdi hatırladım. Latife'yi sizin odanızdan çıkarken gördüm. Bir hayli telaşlıydı. Broşunuzu o kırmış olabilir. Latife mi? Latife böyle bir şey niçin yapsın ki? Üzerime suç atmak için elbette. Yeter! Latife bir dakika daha bu sarayda kalmayacak. Gel. Size mühim havadislerim var. Mahmut Paşa, Almanları oyuna getirmiş. Nasıl? Almanların verdiği rüşveti almış. Ama söylediği bütün bilgiler yalan. Gerçek bilgiler ise anlaşmada mevcut. Anlaşmayı elimize geçirmemiz lazım. Evet. Ama ben anlaşmaya erişemem. Ben erişecek birini biliyorum. Kardeşlerim, 2000 yıllık dağılmışlığımızda bizim gerçek bir politikamız olmadı. İşte bizim gerçek dramamız budur. Bize yapılan zulümlerin kaynağının ben burada olduğunu düşünüyorum. Bizim içimizi çürüten şey, bizi yetiştiren ve kendi menfaatimiz için çalışmamızı öğütleyen bir kralımızın olmamasıdır. Bu sebeple en aşağılık işlerde çalışmak zorunda bırakıldık. Eğer bundan sonra bizim de müşterek bir siyasi istikametimiz olursa, Yahudi sorununu çözecek irademiz de olacaktır. Nedir bu istikamet? Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara dönmek. Bağımsız bir Siyonist devlet kurmak. Bu ancak Sultan Abdülhamit müsaade ederse olur. Biz kendi topraklarımıza dönmek için kimseden izin almak zorunda değiliz. Zorla da olsa o toprakları alacağız. Sultan Abdülhamit bize payitahta yerleşebileceğimiz haberini gönderdi. Biz devlet kurmak konusunda kabiliyet sahibi değiliz. Bizim için rahat edeceğimiz bir yer yurt olabilir. Eğer doğrudan Kudüs'e göç etmezsek bu dağılmışlığımız hiçbir zaman bitmez. Şimdi, bağımsız bir Siyonist devlete inancı olmayanlar soframızı terk etsin. Bugün istediğimiz topraklar yüzyıllarca önce babalarımıza aitti. Şimdi bir rüya gibi görünüyor olabilir. Ama bu rüya bizimle birlikte yüz binlerce kalpte yaşamaktadır. Ve zulüm gören halkımızın tek tesellisi de budur. Bize her işkence edildiğinde, insani haklarımız her çiğnendiğinde kafamızda Siyon rüyası her zaman canlı durmalıdır. Hepimiz bir devletimiz olsun isteriz. Ama bunu nasıl başaracağız? İnancımızı hiçbir şekilde kaybetmeyerek. Somut adımlar atıyoruz. Wilhelm payitahtta. Kendisiyle bir kez görüştüm, bir daha görüşeceğim. Buradan Kudüs'e gidecek. Ona Kudüs'e göçün imkanlarını bize sağlaması için ricada bulunacağım. Varlık sahibi Yahudiler de sizleri dilediğiniz ekonomik refaha eriştireceklerdir.
Bizim ruhumuzu koyduğumuz davamıza onlar da paralarını koyacaktır. Afiyet olsun. Majesteleri, söylemek istedikleriniz varmış. Buyurun, dinliyorum. Mahkum olmak mı, mecbur olmak mı? Biz Allah'ımıza mahkumuz. Ve sadece ona mecburuz. Kaiser Wilhelm. Ama biz öyle değiliz. Bakın, benim sol kolum sakattır. Biraz kısa ve tam olarak bazı hareketleri yapamamaktayım. Çocukluktan beri. Bunu biliyoruz. Şifası için uğraştığınızı da biliyoruz. Çocukluk ve gençlik yıllarımda kabullenemiyordum. Buna mecbur muyum diyordum. Sonra yapacak hiçbir şey olmadığını anlayınca mahkum olduğumu anladım. Artık mesele etmiyorum. Sıkıntınız nedir? Anlatınız. İmparator Hazretleri, bu sefer de mahkum oluyorum. Sizden aldığımız demir yolu ve petrol imtiyazını İngilizlerle paylaşmak zorundayım. Siz ne diyorsunuz? Rüyamı size anlatmıştım. Bir donanma kurmalıyım. Ve bu donanmayla ortak olduğumuz bazı İngiliz şirketler var. Onlardan motor alacaktık. Ama şimdi bütün anlaşmalar... Kraliçenin emriyle bu şirketler ortaklıktan çekiliyorlar. Evet. Ancak imtiyazı onlarla paylaşırsam bu olmayacak. Şunu bilin ki mecburum. Diplomaside dostlukları menfaatler bozar. Üzgünüm. Menfaat peşinde koşan, başkasının menfaatine yaramadığı anda çöp gibi buruşturulup atılır. Kaiser Wilhelm. Siz kararınızı vermişsiniz. Samimiyetimle yapacak hiçbir şeyim yok. Peki. Abdülhamit Yahudilerin teveccühünü kazanıyor. Rusların devletlerinden kovduğu Yahudilere kucak açtı. Bugün limana onları karşılamaya gittim. Ben kendi hayatımı onlar için feda etmeye hazırken bana ahlak dersi vermeye kalktılar. Onlar dinlerinin kafiri. Senin inançlı Yahudilere ihtiyacın var. Bay Parvus, Abdülhamit Almanlarla bir ittifak içine girdi. Daha da güçlendi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kurdukları ittifakın arasına gireceğiz. Bütün anlaşmaları yaptıklarını söylediniz. Wilhelm bütün Doğu siyasetini bu antlaşmaların üzerine kurdu. Kazanabileceğimiz bir şey yok. Var. Şu senin paşa kızı. Dilşat. Onu bu zamana kadar avucunun içine aldığını düşünüyorum. Evet. Söylediğim bir şeyi yapacaktır. Ondan bir vazife iste. Wilhelm bu demiryolu ve petrol imtiyazını İngilizlerle paylaşıyor. İngilizler donanma konusunda tehdit etmişler, tamam. Lakin demiryolu meselesini istediğimiz sürede bitiremeyecekler. Anlaşmaya göre de petrol bizde kalacak. Paşa, biz demiryolunu Alman şirketlerin yapacağını hesap etmiştik. İşin içine İngilizler girerse
vaktinden önce bitecektir. Ve petrolün kontrolü İngilizlerin eline geçecektir. Wilhelm'in çıkarı donanma kurmaktan yanaydı. Demek ki elini kolunu bağladılar. Lakin bilmedikleri bir şey var. Biz pes etmeyiz. Üzülme artık abla. Hem Kemalettin Paşa sana yeni bir broş alır. Değil mi Bidar Sultan? Elbette ki alır. Zaten ben Latife Kalfa'yı hiç sevmemiştim. Firuze ablam kadar iyi biri değildi o. Babam yemeğe katılamayacağını bildirmiş. Halletmesi gereken meseleler varmış. Firuze ablam da bizimle yiyecek. Firuze abla gel yanıma otur. Geç Firuze. Firuze hangi sıfatla bizim masamıza oturacak Abdülkadir? Validem, siz de iyi biliyorsunuz ki Firuze benim. Firuze senin hiçbir şeyin değil henüz Abdülkadir. Ne evlisiniz ne de nişanlı. Masada bizimle birlikte yemek yemesine uygun bulmuyorum. Lütfen Bidar Sultan. Bu akşam Firuze ablam bizimle yesin. Benim hatırım için. Ne olur. O vakit size afiyet olsun. Benim ağzımın tadı iyice kaçtı. Seniham, ne duydum? Ne? Bu Firuze saraya gitmiş. Gör bak, yakında Abdülkadir'le bunlar evlenirler. O iş biraz zor bence Mahmut. Bidar Sultan bu düğün olmasın diye elinden ne geliyorsa yapar. Bence gör bak, çok yakında Bidar Sultan'la Firuze arasında çetin bir harp olur. Bence de öyle olacak Mahmut. İşte o zaman göreceğiz bakalım Bidar Sultan mı kazanacak, Firuze mi? Bence Firuze kazanacak. Ya. Neden dersen, bu Bidar Sultan'ın cibiliyeti kaybetmeye mahkum. Bu abisi Hüseyin Paşa da öyle. Yine ne oldu Mahmut? Şu Hüseyin Paşa'nın yüzünü bir görecektin. Bir görecektin. Yerin dibine girdi. Rezil kepaze oldu. Hani Bidar Sultan o kadar itimat ediyordu abisine, ne oldu? Bakalım yaptığı hataları görünce ne diyecek? Aklı sıra. Beni rüsva edip hünkârımızın gözüne girecekti. Ya Seniham, bu Bidar Sultan'da da, Hüseyin Paşa'da da yemin ederim feraset yok. Yani bu itimat edilmez, bu dirayetsiz adama itibar ediyorlar da benim gibi zeki, becerikli, güvenilir bir adama laf ediyorlar. Vallahi bunları anlamış değil. Ama ne oldu? Ne oldu? Hünkârımız bu Hüseyin Paşa'ya bir çarptı. Mahmut! Bak gülme, başına gelir ha. Gelecek. Ne yapacağız hünkârım? Wilhelm'in gücünü kullanarak İngilizleri tarihlerindeki en maliyetli harbe sokacağız. İngiliz ekonomisi altın üzerinde ayakta durur. Afrika'nın güneyindeki Boer devletlerini sömürerek ekonomilerini güçlü tutuyorlar. Çünkü o mıntıkada altın madenleri var. Evet. Boerler 20 yıl evvel İngilizlere karşı bir saldırı yaptı ve kazandılar. Lakin anlaşmalarla masada kaybettiler. O vakitler biz de tetkik için heyetler göndermiştik. Onların raporları. Glaston ilk harpte ateşkes istemiş. Tam bir sömürü düzeni. Afrikalı kabileler aç, bütün zenginlikler İngilizlere akıyor. Vaktinde Boerler yeni bir ayaklanma için Almanlardan yardım istemişler.
Lakin Almanlar yardım etmeyince ayaklamadan vazgeçmişler. O halde Almanların desteği hala işe yarayabilir. Eğer İngilizler bu harbe girerse, maliyetini karşılamak için bütün ekonomisini ayıracaktır. Mesafe uzun. Bu erler kırda yaşıyor. Nizamlı ordu olmadığı için harp uzun sürecektir. Bu sebeple İngiliz ekonomisi bu harp karşısında gelecek her paraya muhtaç. Wilhelm'den gelecek paraya da muhtaç olacaklardır.